enerji dolu, pozitif bir gün. Çünkü arkamda artık yavaş yavaş ayağa kalkan bir gelinlik var. Doğru uygulama, doğru çalışma ve sonuç olarak volanın da sağlıklı düşmesini sağladık. Bunu çok fazla yerde tutmayacağız, kirlenmesin diye. Masaların üzerinde veya bir askıda durması gerekiyor bunların normal olarak. Niye? Kirlenmesin diye. Şimdi artık bugün bedeni bitmiş halde göreceğiz. Ancak modelimizin yani bedenimizin ölçüleri uzaktan prova mantığıyla çalışıldı diyebiliriz. Ama ufaktan üstten düzeltmeler yapıldı. Neden? Çünkü hanımefendinin göğüs altı diyelim 42 bedene uyuyor. Göğüs üstü ise 38'e uyuyor. Bu yüzden tam oturmayan bir düzendeyiz şu anda. Derse geçeceğiz ancak ondan önce çok soru geliyor ve kayıtlar çok iyi gidiyor. İlgilenen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bayarslan ailesi her gün büyüyor. Gerçekten özel olarak teşekkür ediyorum. Bu kadar ilgi, alaka ve sonuç olarak hepimizin bir çatı altında toplanması, samimi bir eğitim, samimi bir yaklaşım sizin tarafınızdan sonuç olarak verimli, pozitif ve çok gelişmiş bir sistem oluşmuş oluyor. Yani bu da ne demek oluyor? Biz işimizi güzel yapacağız. Sizlere hizmeti en güzel şekilde vereceğiz anlamına geliyor. Evet, 6 Ekim'de başlayacak olan ben ve Arzu Hanım, Arzu Hanım yüzünüzü görelim ya. Değil mi? Ben ve Arzu Hanım 6 Ekim'de inşallah beraberiz sizlerle. Elimizde 6 model var. Bir modelin tekniğinden onlarca model üretebileceksiniz. Bu benim size sözüm. Çok yenilikler var. Teknik olarak kolay çalışmalar var, pratik çalışmalar var. Bunlara dikkat edelim. Birinci modelimiz buydu. 6 Ekim'de çalışacağımız. İkinci modelimiz bu. Detaylara girmiyorum. Artık anladık ki Bayarslan'ın bir yapımından onlarca, yüzlerce teknik öğrenilebiliyor. Bir model değil, aslında bunları 100 model olarak görebilirsiniz. İkinci modelimiz bu oldu. Üçüncü modelimiz ise bu. Şöyle devam ediyorum. Dördüncü modelimiz ise bu. Bunda geçme balen, Arzu Hanım yaklaşın şöyle. Geçme balen uygular mıyız? Bu çok şöyle bu tarafıma gelin. Geçme balen uygular mıyız dışarıda? Biraz farklı olsun beden. Evet, farklı olur. Arkadaşlar hani normalde bildiğimiz, gördüğümüz modeller vardır. Böyle sadece kumaştan oluşur. Parlak kumaş kullanırlar özellikle. Bu bedenlerde dışarıdan geçme balen uygulaması var. Bunu kimler biliyor? Hani sosyal medyada da görmüşüzdür. Bunu biz belki geçme balen mantığıyla çalışabiliriz. Yeni teknikler öğreniriz. Bu da ne demek oluyor? Burada bir bedenden evet geçme balen sistemi dışarıdan nasıl gösterilir? O yuvalar temiz olarak nasıl çıkartılır? Onun çalışmasını da buna ekleyelim. Hatta bir kalem verin bana. Herhangi bir kalem olur yani. Bir not alacağım. Bunu kimler biliyor? Anlattığım konuyu. Dışarıdan geçme balen. Farklı bir çalışma olsun istiyorum. Alayım. Hemen bunu da şöyle ekleyelim. Ben de bir şeyler farklı olsun istiyorum. Geçme balen yeni teknik dersek. Şu bedende arkadaşlar bedenin dantelsiz olup da tertemiz durması, bir de dışarıdan geçme balen olayını, hani kabartılar var ya böyle kabarık kabarık duruyor. Bu balenler değil. Bu değil. Bu başka bir olay. Geçme balen hani dışarıdan beden üstü kabartılıyor, dikişlerin olduğu yer veya boşluklarda düz düz böyle üçgen üçgen hatlar oluşturuluyor. Bunlar kumaş altından nasıl kabartılıyor? Belki de bunu belki değil ekledim artık. Eklemiş olduk. Hayırlı olsun. Şöyle geçme baleni buna ekleyelim. Ben de artık yenilikler istiyorum. Değişiklikler olsun. Yani ne kadar çok teknik olursa o kadar faydalı olacak. 6 Ekim'de çalışacağımız 4. modelimiz. Bu 5. model. 6. model. Bunlar 6 Ekim'de başlayacak olan kursumuza şimdiden katılabilir. Ön kayıtlar açık. Ön kayıt grubuna katılabilirsiniz. Orada da arkadaşlarımız var şu anda. Bekliyorlar tarihi. Ön kayıt için sadece 2500 lira ödeyebilir. Geriye kalanı da 2 taksitte ödeyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Gayet güzel. Şimdi gelelim konumuza. Onu inşallah 6 Ekim'den sonra hepimiz öğreneceğiz. O zaman orası kapalı grup. O kursa katılanlar çok önemli detaylar görecekler inşallah. Biz yine inşallah iyi olacak. Sürpriz gerçekten orada olacaktır. Çünkü muhabbet olunca farklı oluyor. Sadece ders odaklı değil. Yani biraz geldi Fatma Hanım bir şey söylüyor. Ahmet Bey bir şey söylüyor. Hemen duralım biraz sohbet edelim oluyor. Güzel geçiyor yani. Şimdi bunu arkadaşlar artık çıkartalım. Şu kirlenme olayını kaldıralım. Kirlenmesin yani. Sahibine de temiz teslim edelim. Arzu Hanım bunun karolinine uç tarafına overlock çekilecek. Sizdeyiz. Evet. Onu aldık. Arzu Hanım'ın yanına şöyle bir gidelim. Hazır mı makineniz? Tamam.
Şöyle sizi alıp götürüyorum. Evet. Tüle değil arkadaşlar. Sadece karoline. Açılması gereken yerleri açın. Vereyim mi makas? Bir dakika ben veriyorum. Hemen veriyorum. Makas ver. Var mı? Tamam. Sanki siz yapıyormuşsunuz gibi olabilir şu anda. Evet. Sadece karoline, hatta şöyle biraz çok az yiyebilirsiniz. Çok az. Yani evet, o kadar. Tamam. Bunu anladık ki şu anda Arzu Hanım orayı tamamlayacak. Şöyle bizler de artık provası alınmış. Bakın provası alınmış. Bitmiş. Şöyle iğnelerini çıkartalım. Evet, bedenimiz arkadaşlar çok güzel duruyor. Burada neler yaptığımızı bir görelim. Arkadaşlar şu hattın içinde balen var. Göğüsün üst tarafı. Evet, şurayı bir anlayalım. Ne yapmıştık? Globların üst tarafından omuza giden bölgede. Bu alanda ne yapmışız? Göğüs ortasındaki şu açılımı göğüs kapanmasın diye yapmışız. Onun yanında altına da bir tane yapmışız ki takviye olsun. Sonra ön ortadan aşağıya inmişiz. Şu globların altında balenler globun üstüne çıkacak. Buraya dikkat edelim. Sonrasında yanlara yapmışız. Şöyle devam ediyorum. İçinin temizliğine bir bakalım. Bakın şu duruşa bakın. Süper ya. Bedenin iç tarafı, globların nasıl böyle içine gergin oturduğunu öğrendik. Ve çift dikişin detaylarını öğrenmiş olduk. Burada balen hatlarının dikişleri fazla balenin aslında çok fazla anlamlı olmadığını, ancak doğru kullanıldığı zaman bize güzel cevap verdiğini anlamış olduk. Bunun bu şekilde de hareket etmesinin anlamı ise globların üst tarafından takviye yapılıp omuzlara kadar gitmiş olması balenlerin. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi burada da hattımız var, balen hattımız. Bunlara dikkat edelim. Bu şu anda hazır. Bakalım Arzu Hanım bitti mi? Evet, ellerinize sağlık. Arkadaşlar bu şekilde Arzu Hanım sadece Karoline overlock yaparak altları temizlemiş oldu. Ancak bu işlem bu kadar mı? Hayır, daha işi var bunun. Onu izleyeceğiz bakalım ne olacak. Şimdi eteğimizi burada yerleştirmiş olduk. Bizi böyle bekliyor. Şimdi ise şu parçayı artık çıkartabiliriz. Burada bu parçayı çıkartırken de arkadaşlar bunun provası alınmış. Ancak biz yine göğüs ortasından bir ölçü alalım. Arzu Hanım, teyit eder misiniz? Manken üzerinden çıkartmadan önce. 6 Ekim'deki kursumuzda tahminlerinizden çok daha fazlasını, sorduğunuz bütün soruların 10 cevabını alabileceksiniz. Ben şimdi burada gücüm yettiğince sizlere bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. İğne takın buraya, tam ortaya. Küçük iğne kullanın. Neyse, tamam. Devam. Şimdi kaç göğüs ölçümüz müşterinin? Ona göre yürüyün, bir teyit edelim. Yani biz o ölçü kaç olacaksa onu bir teyit edelim. 90 diyelim. Buraya kaç geldi? Şimdi burası böyle ölçüldüğü zaman içerideki, aslında bundan değil globtan alsak daha uygun olacak. Globludan alalım mesela. Teyit ediyoruz şu anda hata olmasın diye. Müşterimizin göğüsü 90'mış. Şöyle bir bakalım. Bizim aradığımız ölçü 45. Bu 48 geliyor. Dış tarafa 49 geliyor. Süper. Tamam. Biz bunu buradan dikerken arkadaşlar buradan biraz yiyeceğiz. Yani ortalama 3 santim kadar içeriden bir itini takacağız. Sonrasında kendi kendine her şey oluşacaktır. Pekala, anlaştık. 3 santimde anlaştık. İçeride biraz pay kalmış olacak. Devam ediyorum. Şimdi bizim size bir detay daha veriyorum. İşinizi kolaylaştıracak. Şimdi bunun bedenlerimizde sizin de başınıza gelmiştir. Sürekli şurada kırılma oluyor. Uğraşmak istemezseniz, işte şurada bir dönme, şurada bir sıkıntı oluşmasını istemezseniz, şimdi size bir ufak sır vereyim. Şöyle, şunu bir çıkartalım. Eğer ki göğüs uçlarınızda kumaşta katlanma istemiyorsanız, hemen ona da bir müdahale edelim. Açalım. Şu noktaların çıkıntılarına oval bir kesik atın. Şuraya. Bakın zaten burada kendini belli etmiş. Bak diyor, ben rahatsız oldum diyor. Şunu alın. Daha temiz bir sonuç alacaksınız. Bilginiz olsun. YouTube kanalından yavaş yavaş bulabilirsiniz o detayları. Eğer kaçırdıysanız dersleri, isterseniz de geçmişe bakın. Oradan da canlı olarak izleyebilirsiniz. Şimdi şunu bir alayım. Şu noktasını şöyle alacağız. Burada da aynısını yapacağız. Burası. Şuradan bakın.
rahatsız olmuş olan parça belli. Şurası rahatsız olmuş. O zaman siz bunu alın. Şöyle çevirin. Bakın. Bunu da böyle çıkartın. Göğüs noktası belli. Bakın şuralar rahatsız olmuş. Hemen ne yapıyoruz? Şu alttan başlayabilir. Şu şekilde. Çıtlarla uğraşmayın. Burayı alın ve kurtulun buradan. Bu şekilde kumaşta dönme sorununu da almış olursunuz. Buradan şöyle anlaştık. Bunları alırsanız şu uç noktalardaki rahatsızlıkları da gidermiş olursunuz. Bakın hemen şu anda bile konuşmaya başladı bakın. Rahatladı. Göğüs ucunda artık kırılma sorunları yaşamazsınız. Bu ikisinin şöyle bir daha yaklaşın yanıma. Şimdi bu ikisinin birleşimi olacak. Yani yaka birleşimi. Şöyle omuzdan omuza işaretimizi aldık. Şuraya minik bir çıt atabiliriz. Şöyle. Bu bunun ortası. Artık burası belli. Bunu da şöyle bırakabiliriz. Bu arada çok güzel duruyor. Çok güzel duruyor. Güçlü hissettiriyor beni. Ve gerçekten gücünü hissettiriyor bana. Şöyle şunu da aynı işlemi yaparsak sorun kalmaz diye düşünüyorum. Şimdi bu tekniği kullanan arkadaşlarımız da vardır. Başka türlü birçok teknik var. Elbette orayı da kullanıyorlardır. Ne yaptık? Ortalarını bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Yeni başlayan arkadaşlarımız için fikir olsun. Bakın bunu bunun yüzüne birleştirdim. Mantıken yürüyorum. Yani tamamen idrak edelim diye. Bu bunun yüzüne yerleşecekse eğer, yaka da böyle olacaksa eğer, değil mi? Bunun da ortasında bir çıtımız vardı. Nereye atmışız bakalım? Evet burada. Şurada çıtlarımız vardı hatırlarsınız. Gayet güzel. Bunu şöyle sonuç olarak bu manzarayı istiyoruz değil mi bunu? O zaman biz şöyle şunu çıtını alıyorum. Bunu bunun yüzüne ekliyorum. Kimi arkadaşlarımız bunu beraber komplesini iğneler, tek seferde diker. Ama ben biraz anormal düşünüyorum galiba. Ben biraz anormal düşünüyorum galiba. Biraz farklı ilerliyorum. Şimdi ben bunu hemen hızlıca şöyle alayım. Şimdi ben bunu şöyle yerine yerleştireyim. Birkaç tane. İğneleyelim, ilerleyelim. Yakayı biraz farklı takıyorum ben. Biraz daha rahat, bağımsız mı diyeyim öyle. Bu şekilde ilerliyor. Sonrasında diyor ki evet sen bu ön yüzü taktın buraya. Şimdi o zaman içeriden de temiz olsun diye. Bu da demek ki buraya gelecek. Bakın. Bakın. Bu da arkası. Taktık. Bu da tek başına tek bir kanat olarak burada buraya getiriyorsunuz. Şu şekilde anlaştık. Yani sonuç olarak siz iki kanadı içini ve dışını kelebek gibi açık görüyorsunuz burada. Bunu da şöyle bir tamamlayalım. Kim bu tekniği kullanıyor arkadaşlar aramızda? Normalde bu kadar uzun değildir. Eğitim diye böyle gidiyorum. Normalde alırım makineye hemen işi bitiririm. Yani 20-30 saniyede 40 saniyede bunu çözerim yani. Ama şu an eğitim olduğu için iğneliyorum, detaylı göstermek istiyorum. Rahat ilerliyorum. Kimler bu teknik ile ilerliyor? Alacağımız sonuç bu. Şu. Rahattır. İçi, dışı. İçi, dışı. Yani ne demek oluyor? Kanat açılmış oldu. Yüzünden gördüğümüz zaman ise bu. Bu dikilecek, bitecek sonra yerine hazır gelecek. Anlaştık. Ancak ben bazen yaka tulumlama yapmam. Bazen model üzerindeyken yaka tulumlamayı yapmam. Keskin bir sonuç alabilmem için bazen yakanın tulumlamasını en sondan yapmam. Bakın burası bir nokta. Peki hocam yaka tulumlamasını orada yapmazsanız nasıl yapıyorsunuz? Bu. Pekala şöyle. Şimdi sizi alalım. Burada diyelim ki sona kadar geldik. Evet diyelim ki sona kadar geldik. Buna balen dikilecek. Balenin üzerine birit dikilecek. Kapama yapılacak. Buyurun meydan sizin. Bunu sonuna kadar getirdik diyelim. Bu nasıl dönecek? İki tarafı da diktik. Yaka kolay işler yani bunlar zor değil. Ben sadece aramızda bir bağlantı oluşsun diye. Şimdi bizim ihtiyacımız olan nokta sadece bu değil. Bir de balenlere ihtiyacımız var. Erkenden hazırlıklarını yapalım. Yani ne yapacağız? Şuradaki dikilecek olan hattı sabitleyeceğiz, belirleyeceğiz. Bunun için de balene ve birite ihtiyacımız var. Neredeydi? Biritlerimiz, paketimiz galiba orada. Öncelikle gelin sizi biraz gezdirelim atölyede. Burada biritimiz var. Bakıyorum. Hazır birit. Bir de balene ihtiyacımız var. Orada var mıydı? Bu da biraz geniş ama olsun. Pekala anlaştık. Şöyle. Yok önemli değil. Bu da var.
zaten bitecek. Şimdi bunlar bir kenarda dursunlar. Önce şu yaka olayını bir çözelim aramızda. Sonra santimler ile alakalı, müşterinin son santimleri ile alakalı belli başlı işaretlere ihtiyacımız olabilir. Neden? Çünkü hata yapmayalım. Şöyle yakaları aldık. Hiç durmamıza gerek yok. Bakın burayı yaklaşın şöyle. Hiç durmamıza gerek yok. Sadece ortaları işaretledim ve en kolayından gidiyorum. Şimdi başlayalım. Başladım. Devam. Zaten bu arada korkmamamın sebebi yaka payım var burada. Yaka payım olduğu için rahat hareket ediyorum. Bu yüzden şimdilik devam edeceğim. Korkmadan, cesurca. Şöyle tane tane detayları görelim. Sonuçta ne olacak? Hepimiz göreceğiz. Ne kadar mesafede duralım mesela? Ne kadar mesafede? Ortalama dinleyelim bakalım. Bence 4-5 santim yeterli. Durdum. Sona kadar geldim. Bu kadar bıraktım. Yani bedende daha ölçüyle alakalı bir şeyler çıkacağı için buraya geldim, durdum. Pekala, karşı taraf nasıl olacak? Hiç durmuyoruz. Bu defa çeviriyoruz bunu. Kaymalar olmasın diye. Bunu neden yapıyorsun hocam? Şimdi baştan başlayıp sondan da bitirilebilir ama normalde bu kadar iğne atmak istemiyorum. Yani her tarafını iğneyle sabitleyip orada zaman harcamak istemiyorum. Benim için normalde önemli olan ön tarafın çıtın çıta gelmesi. Makineyi ortadan başlayıp sona gidiyorum. Tekrardan dönüyorum. Tekrar ortadan başlayıp sona gidiyorum. Bu şekilde temiz alıyorum ben. Tabii her ustanın, her yiğidin yoğurt yiyici farklıdır. Hemen şöyle devam ediyorum. Çünkü sadece ortaya iğne attığımız zaman biz de rahat ediyoruz. Çok daha zaman harcamamış oluyoruz o noktada. Çok ilerlemeden durdum. Bu kadar. Anlaştık. Şimdi tam olarak bundan bahsediyorum. Bakın bu kadar iğneye gerek yoktu. O yüzden bir tane olsa da olurdu. Ancak yeni başlayan arkadaşlara biraz daha dikkat ediyorum. Biraz daha ilgileniyorum onlar ile. O yüzden böyle sakince, sabırla, rahat rahat ilerliyorum. Yani bazen 1 dakikada yapmanız gereken işi de 10 dakika, 15 dakikada yapınca da bazen ağır da gelebiliyor ama işim eğitim olduğu için duruyorum orada. Şimdi aynı işlemi arkadaşlar bunda da yapıyorum. Bu tarafta da yapıyorum. Çevirelim bakalım. Bakın şöyle diyelim. Şimdi bir de rahatı gösterelim. Diyelim ki biz bu iğneleri takmadık. Sadece iğneyi buna taktık. Bakın sadece iğneyi ortaya taktık. Bir tane iğne var. Bir iğne var. Bir iğneyi de işareti taktık sadece. Tamam diyorum, bu benim için, hepimiz için aslında yeterli. Sadece yeni başlayan arkadaşlar için o biri örnek olsa sonra onlar da sıkılacaklar. Ya bu kadar iğneye gerek yokmuş. Niye 10 dakika boyunca iğneliyoruz bunu falan diyebilirler. Şimdi şöyle şunu da alalım. Şu şekilde hiç durmanıza gerek yok bu noktada. Ucuca getirin kumaşınızı ve yola devam. Hiç yorulmayın. Önemli olan yakanın döndüğü zaman kırışık, dalgalanması olmaması. Şöyle bir sonuca doğru gidelim heyecanla. Yaka döndüğü zaman nasıl duracak? Soru o. Bakın ne yaptık? Böyle başladık geldik. Şimdi arka taraftan da rahat edeceksiniz. Buradan da gidebilirsiniz. Hiç sorun değil. Artık iğneyi de çıkartabiliriz. Ne oldu? Bir tane iğne aslında işimizi görüyormuş. Şöyle devam ediyorum. Yani bunun yönü yok. Kimin eline nasıl rahat geliyorsa öyle yapsın. Hiç sorun değil. Şöyle. Anlaştık. Yakamız burada. Şimdi bir görelim bakalım. Bir yanınıza geleyim. Bu videoların devamı için bu videoyu beğen, bir yorum yap, abone ol ve faydalanacağını düşündüğün arkadaşına gönder.